Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlük 1000-1400 dolar arası kazandığım bir yöntemi anlatacağım. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu yöntemi MXC borsasında kullanıyorum. Daha önce farklı borsalarda kullandık. Ancak şu anda bonusu, ödülleri en bol ve vadeli işlem komisyonu en düşük borsa olduğu için MXC borsasını tercih ediyorum. Tüm işlemlerimi buradan gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar MXC'ye girdiğiniz zaman zaten ilk 1000 dolar bonusu kazanmanız için belirli görevler bulunuyor. Bu görevlerin detaylarına girecek olursak tüm etkinlikler diyelim. Hemen ilk sırada 5 USDT kazanabileceğimiz ilk transfer görevi bulunuyor. Bunun için bir yatırıma ihtiyaç duyuyoruz ancak herhangi bir işlem açmaya ihtiyaç duymuyoruz. Hemen şurada bir öğretici var. İmlecimizi üzerinde beklettiğimizde görevin tüm detayları yazıyor. Arkadaşlar transfer penceresine girdiğimde spot hesaptan vadeli hesaba 300 dolar transfer ettiğimizde 5 USDT otomatik olarak hesabıma tanımlanmış oluyor. Aynı şekilde ikinci görevimize bakalım. Öğreticiye dokunalım. Transfer penceresinde spot hesaptan vadeli hesap transferini seçiyoruz. Göreve karşılık gelen USDT miktarını transfer ediyoruz ve transfer başarılı olduktan sonra görev tamamlanıyor arkadaşlar. Bakın evet yatırım var ancak herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok ve şöyle önemli bir nokta var arkadaşlar. Bonus hesabımıza tanımlanmadan vadeli işlemlere transfer ettiğimiz tutarı tekrardan başka hiçbir yere transfer etmiyoruz. Bonusumuzu aldıktan sonra transfer edebiliriz. Hemen bir aşağıda bir avantajlı ödülümüz daha var. Bunların hepsi birer görev arkadaşlar ve sınırlı süreli 2 kat ödül görevleri. Şu anda bu görevlerin bitmesine ortalama 14 saat var. Tekrar öğreticiye bakalım. Yine transfer penceresinde spot hesaptan vadeli hesaba 2000 USDT transfer ettiğimizde toplamda 20 dolarlık bir ödül kazanıyoruz. Burada benzer birçok görev bulunuyor arkadaşlar. Bu görevlerin toplam kazancı 1000 USDT'ye geliyor arkadaşlar. Yani 1000 dolar. Sayfayı inceleyip görevleri yapmak isteyen arkadaşlar hemen ana sayfadan 1000 dolar bonus kazanın etkinliğine tıklayıp ilgili sayfaya gidebilirler. Bu arada MXC borsasının 20 USDT'lik ve artı olarak 5 MX'lik ödül havuzu devam ediyor. Türkiye özel yeni kullanıcı davet etkinliği arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda 20 dolarlık bonus ödülün sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bugün sizlere bana 1000-1400 dolar arası kazandıran vadeli işlem yöntemini anlatacağım. Arkadaşlar vadeli işlemler düzgün kullanıldığında, kurallarına uygun kullanıldığında gerçekten kazançlı olabiliyor. Ancak bilgisiz olarak işlem açan arkadaşlar tüm varlıklarını kaybedebiliyorlar. Bu yüzden dikkat gerektiren bir husus. Hemen vadeli işlemlere geldim. Arkadaşlar vadeli işlemlerin fiyatıyla spot fiyatları birbirinden farklıdır. Bunu unutmayın. Şimdi size temel anlamda neler yaptığımı, nasıl en az zararla kurtulduğumu ya da en yüksek karı ettiğimi anlatacağım. Öncelikle kaldıraçlı işlemlerde yapılan en büyük hata kaldıracın miktarını arttırmak arkadaşlar. Yani 20x, 50x, 100x, 150x, 200x gibi işlemler açmak. Ben kendi kaldıraçlı işlemlerimde en fazla 3x ve 10x'e kadar kullanıyorum. Hatta 10x'i bile nadiren kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem açtığımda hem en az zararla kurtulmuş oluyorum, hem lig fiyatım istediğim oranda olmuş oluyor, hem de bir anda varlıklarımın tümünü kaybetmeyle karşı karşıya kalmıyorum. Ne yaptım? Bitcoin USDT işlem çiftine geldim. 10x ayarladım. İzoleye geldim. Buradan şu anda hesabıma örnek olması için 10 dolar attım arkadaşlar. Ve hemen buradaki fiyattan sizlere örnek olması için bir long aç diyorum. Tahmini lig fiyatım 27.286 arkadaşlar. Eğer 10x değil de daha yüksek kaldıraçlı bir işlem açsaydım bu tutarlar şu andaki fiyatın yakınlarında olacaktı. Onayla dedim ve işlemim için gerekli emri verdim arkadaşlar. Şu an pozisyonum açık ve tüm bilgilerini burada görüyorsunuz. Arkadaşlar pozisyonum 0,0033 BTC'ye denk geliyor. Açılış fiyatım 30.182 dolar. Lig fiyatım yani işlemdeki tüm paramı kaybedebileceğim fiyat 27.284 dolar. Arkadaşlar burada herkesin kendi risk analizi devreye giriyor. Yani buradaki lig fiyatını kaldıracı kendinize göre, kendi risk haritanıza göre ayarlamanız daha mantıklı olacaktır. Sağdan soldan duyduğunuz haberlerle, sağdan soldan duyduğunuz tekniklerle eğitimsiz bir şekilde vadeli işlemlere giriş yapmak büyük bir risk içeriyor arkadaşlar. Bunu
Bunu bilmenizi istiyorum. Şu anda açık bir pozisyonum var. Öncelikle yapmam gereken kendime hedef fiyatlar belirlemek arkadaşlar. En fazla karla ya da en az zararla işlemlerde başarılı olmanın yöntemi bence bu. Ben işlemlerimde kesinlikle stop loss kullanıyorum arkadaşlar. Stop loss'suz herhangi bir işleme girmiyorum. Şöyle ki öncelikle grafik ekranıma bakıyorum. Benim giriş yaptığım nokta 30.182 idi. Tekrardan grafik sayfama döndüm. Yani alım yaptığım noktalar buralarda bir yerde. İsterseniz şuradan daha net bir şekilde göstermiş olalım. Evet, 30.182 tam olarak bu civarlarda arkadaşlar. Giriş yaptığım nokta burasıysa benim kendime göre bir stop noktam olması gerekiyor. Burada da kendi analizim ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben genelde %10'luk bir zararla stop koyuyorum. Hemen kendime geldim, bir stop noktası belirledim. Daha sonrasında bir de kar al noktası belirlemem lazım. Çünkü kripto para borsaları volatil borsalar arkadaşlar. Yani fiyatlar bir anda çok uç noktalara fırlayabilir ya da çok aşağılara inebilir. Büyük kayıplarla sonuçlanabilir. Bu yüzden her iki bölgeden de işlemi kapatmak için en az zararla ve en fazla karla kurtulmak için bir stop bölgesi ve bir kar al bölgesi koyuyorum. Bu her işlemimde istisnasız olarak yaptığım bir işlem. Peki diyelim ki stop bölgemi belirledim. Burası stop bölgem olsun. Tamamen örnektir arkadaşlar. Fiyatları değil, çizgileri baz alın ve buraya da bir kar al bölgesi bıraktım. Hemen buraya da bir çizgi atalım ve fiyatım şu anda 30.182 diyelim. Fiyat birkaç dakika ya da birkaç saat sonra hemen bu bölgeye geldi. Peki benim ne yapmam lazım? Hemen stop bölgemi biraz daha yukarıya taşıyıp, yani aldığım bölgenin üzerine taşıyıp bu işlemden Bitcoin düşse dahi kar elde etmeyi bilmem lazım. Yani fiyat yükseldikten sonra stop bölgemi de yükseltiyorum ki her işlemden karlı çıkabileyim. Az da olsa karlı çıkabileyim. Fiyat yükselirse kar al bölgesini yükseltmek ya da kar al bölgelerine bağlı kalmak tamamen kişinin kendi tercihidir ve kendime en az 2 adet kar al bölgesi belirliyorum. Burası ilk kar al bölgem, yani bu çizgiye ilk kar al bölgem diyelim. Buraya da ikinci kar al bölgemi bırakıyorum. Hemen şöyle çizgimizi çekelim. Burası da hemen ikinci kar al bölgem arkadaşlar. Hemen burası ilk kar al bölgem, burası da ikinci kar al bölgem diyelim arkadaşlar. Şu an örnek anlatıyorum. Bu yazıya gülmeyin ya da nasıl yazı bu demeyin. Biliyorsunuz videolarımızda sürelerimiz sınırlı. Bu yüzden bu tür şeyleri hoş görün arkadaşlar. Şimdi birinci kar al bölgem burası, ikinci kar al bölgem burası. Bu ne demek oluyor? Ben varlığımın ilk %50'lik kısmını fiyat bu noktalara geldiğinde burada satmak istiyorum ve bunun için bir kar al noktası belirliyorum. Geri kalan, yani işlemdeki %50 kısmın ise fiyat bu noktaya geldiğinde bu noktadan otomatik olarak satılmasını istiyorum. Hepimiz insanız arkadaşlar. Belirli ihtiyaçlarımız var. 24 saat bilgisayarın, telefonumuzun başında duramıyoruz. Bu yüzden ben kendi işlemlerimi bu şekilde yapıyorum. Stop bölgesi belirlediğimde ve kar al noktaları belirlediğimde fiyat çok yükseklere de çıksa, fiyat çok aşağılara da inse açıkçası umurumda olmuyor. Çünkü ben zaten kişisel tedbirimi almışım. Evet, benim de işlemim şu anda açık arkadaşlar. İşlemin sonucunu sizlerle birkaç gün sonra paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bugün vadeli işlemlerde kendi kullandığım bir tekniği anlattım. Ben bu yöntemle çok güzel karlar ettim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.